diğer girmek istediğimiz her yere indirimimiz var. Keyif yapacaksınız, mutlaka buraya gelin. Roma pizzası biraz daha bizim lahmacun tarzı bir pizzadır. Şu an tavandaki freskleri böyle görebiliyorsunuz aslında. Ama bu yere bayılacaksınız, bayılacaksınız. Lezzeti de gayet muazzam, ben sevdim. Nice, that's so amazing. Herkese yeni bir vlogtan selamlar arkadaşlar. Bugün dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Roma'dayız. Ani bir kararla Roma'ya geldik ve şimdi sizlerle birlikte Roma'yı keşfediyoruz. Sabah erken saatlerde Sabiha Gökçen'den uçağımıza bindik ve Roma Fiumicino Havalimanı'na gelmiş bulunmaktayız. Havalimanına geldik tabii ki. Sonrasında da şehir merkezine gelmek için iki alternatif vardı. Biri otobüs, biri de tren. Biz treni seçtik çünkü tren yarım saatte geliyordu. Daha hızlıydı. Bir de şehir merkezine bırakıyordu ama fiyatı 14 euro. Otobüse de gelmek isterseniz online alırsanız 6, oradan alırsanız 8 euro. Fiyatlar bu şekilde. Bir de 1 saat 15 dakika civarı vesaire bir sürede geliyor otobüs Roma merkeze. Bir de Roma'nın içinde trafik falan varsa 1,5-2 saati buluyorlar demişlerdi. O yüzden biz onu tercih etmedik, treni tercih ettik. Trenden indikten sonra hemen şöyle bir taksiye atladık, hızlı hemen otele gidelim, eşyalarımızı bırakalım, çekime başlayalım diye. O yüzden şimdi Roma'yı geziyoruz sizlerle birlikte. Bir Roma Pass bakıyoruz. Eğer Roma Pass bulursak buradaki işte tüm Vatikan müzelerine, aynı zamanda buradaki diğer müzelere vesaire, Kolezyum'a, her yere girebiliriz. Şimdi onu bir araştıralım, bizi bulalım. Ardından hemen de size söyleyeceğim, anlatacağım. O yüzden ilk önce şimdi Roma Pass'imizi alalım. Uzun uğraşlar sonucunda Roma Pass olayımızı hallettik. Bizi en sonunda şu San Angelo'nun yanındaki Tourist Information'a getirdiler. Burada Roma Pass'imizi aldık. Roma Pass ile ilgili şöyle bir detay var. Normalde biz gidip sorduğumuzda İşte Roma Pass almak istiyoruz dediğimizde tamam var diyorlar ama bunun içerisine Vatikan'ı sokmuyorlar. Onun fiyatı da 52 euro. Biz internet sitesinden gördük, dedik ki hani burada böyle Vatikan yazıyor. Ondan sonra onun fiyatı 99 euro. Onlar dedi ki biz bilmiyoruz. O zaman dedi internetten alın. Biz de application'ı indirdik Roma Pass'in. Oradan aldık 99 euroya Vatikan'ı geziyoruz. Sistine Şapeli'ni geziyoruz. Bir de 2 tane de ekstradan Roma'nın içerisinde bize bedava müze hakkı veriyor. Bunları da Kolezyum ve Roma Forum'unda kullanıyoruz. Roma Forumu ve Kolezyum'u bir bilet olarak kabul ediyor. Diğerini de Villa Borghesa'da kullanacağız. Ve diğer eğer girmek istediğiniz yerler olursa da burada bu kartla birlikte özel indirimi var arkadaşlar. Bakın bu hiçbir yerde yok. Sadece bizim kanala özel. Uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 3 saattir Roma Pass'i burada çözmeye çalışıyoruz. İnsanlar da bilmiyor. 99 euroyu gösterdiğimizde Vatikan dahil diyor ki inanılmaz, siz bunu nereden buldunuz diyoruz ki kendi sitelerinde var 99 euro Vatikan'da dahil, Roma Pass de dahil. Normalde 2 tane bilet satıyorlar. Bir tanesi Vatikan için geçerli, bir tanesi de Roma'nın içerisindeki müzeler, işte görülebilecek yerler alakalı geçerli. Vatikan için Omnio kart, Roma için de Roma Pass geçerli ama bizim bu aldığımızda ikisini de kapsıyor. Bu arada bir de Omnio kartta 149 euro ama biz 99 euroya bu tüm hepsini çözmüş bulunduk. Ayrıyeten 2 tane de dediğim gibi bedavamız var. Bir de diğer girmek istediğimiz her yere indirimimiz var. Bunu çözdüğümüz için çok mutluyuz çünkü artık bir Roma Pass'imiz var. Arkasına hemen şöyle adınızı, soyadınızı ve imzanızı atıyorsunuz. Her yere girebilirsiniz. Yarına da biz Vatikan'a rezervasyon yaptırdık. Mobil uygulamasından, app'inden rezervasyonlarınızı yaptırıp her şeyi oradan takip edip görebiliyorsunuz. Haritada
var arkadaşlar. Aynı zamanda bir de otobüslerde ve metrolarda da geçerli, trenlerde de geçerli. Haberiniz olsun. Şimdi artık bu işimizi de hallettiğimize göre gezmeye başlayabiliriz. Böyle konudan konuya atlıyormuş gibi oluyorum ama şimdi hazır dedik ki San Angelo'nun önüne gelmişiz. Bakın şu arkamda görmüş olduğunuz. Dedik ki buraya gelmişken bari dedik hani içerisini gezelim de bir daha gelmeyelim, hani bu taraflara falan uğraşmayız. İçeriye girdik. Roma Pass'imizle yarı fiyatına girebiliyoruz. Bakın normalde 12 euro. Biz buraya 6 euro girebiliyoruz. Ama önce Roma Pass'imizi kullanmamız gerekiyor. İçerisindeki free biletlerimizi bitirmemiz gerekiyor. Ondan sonra buraya gelip yarı fiyatına içeriği gezebiliyoruz. Roma'da nasıl ucuza gezersiniz? İşte bunların hepsi ipucu. Evet, bugün 21 Şubat 2024 olmasına rağmen hava o kadar güzel, o kadar güzel ki. Bakın içinde sadece bir tişört, üzerimde böyle bir mont var. Zaten görüyorsunuz güneş ağzımızın içine kadar gidiyor resmen. Böyleli. Şimdi planımız şu. O kadar yorulduk ki Roma Pass sayesinde dedik ki bir yere geçelim. Artık böyle bir chill out zaman yapalım. Kendimize vakit ayıralım. Böyle bir sakinleyelim. Yarın sabah 8'de Vatikan'ı gezmeye başlıyoruz. Ondan sonra daha nelere konuşamadım. Daha nereler var. Background müziği yaptım kendime, nasıl? İnsanların önünden de geçtim yalnız. İnsanların önünden böyle geçerim. Yeşil yanmışken hemen geçelim. İnsanlar da bu arada hiç ama önüme bakayım da belki birine çarpır falan yok. Pat küt. Roma'da akşam yemeği için Pizzeria Buffetto'ya geldik. Söylenenlere göre burası Roma'nın en iyi Roma pizzası yapan yeriymiş. Şimdi içeriye giriyoruz. Bu tatları hep birlikte keşfediyoruz. Pizzalarımız geldi. Ben buranın meşhur Buffetto'sunu söyledim. Pizza kayıp gidiyordu ellerimden. Şimdi hemen sizlerle tadına bakıyoruz bakalım. Yumurta, enginar, sosis, mantar, biber, soğan. Ne ararsanız var pizzada, duyan gelmiş. Bu arada incecik, çıtır çıtır. Roma pizzası zaten böyle oluyor. Pizzalar ikiye ayrılır. Bir Roma pizzası, bir de Napoli pizzası. Napoli pizzası dediğimiz pizza biraz daha böyle hamurludur, kenarı kalındır. Roma pizzası biraz daha bizim lahmacun tarzı bir pizzadır. O yüzden şimdi tadına bakıyoruz. Kesebilirsem inşallah. Vallahi ayırdım bir dilim. Bunu kesmesi de bir zulüm ha. Vallahi kestim. Şimdi hemen ilk tadına bakıyoruz. Şöyle çatalla destek almadan yapamayacağım bunu. Biraz karışık bir pizza. Ama hani şu an wow oldum mu olmadım. Hamuru sosu gerçekten güzel. Belki daha farklı bir pizza denesem wow olabilirdim. Ama şu an bununla wow olmadım. Ama fena değil. Evet, şimdi sıra geldi mantarlı soğanlı olan pizzamıza. Bu daha benlik, evet. Bu güzel, fena değil bu arada. Şu an bir de o kadar çok pizza deneyeceğiz ki şu 5 gün boyunca burada. O yüzden hemen karar vermek istemiyorum. Videonun sonunda en güzel pizza neresi söylerim. Yorumlara yazın bakalım, sizin gittiğinizde, Roma'ya geldiğinizde sevdiğiniz yerler neresi? Belki bir daha geliriz. Hiç belli olmaz. Bu ikinci gelişimiz zaten. Bir de bir tane bruschetta söyledik az önce. Üstünde böyle domateslerini lambur lumbur gördüğünüz, bakın hemen geldi şurada. Böyle. Bu nasıl bir bruschetta?
Yanında fasulye var, mantar var, zeytin var. Bir de böyle mantar söyledik. Bu böyle turşu gibi. Hemen bunu da böyle bir tadına bakalım. Bizim konserve mantarlar gibi ama mantarın tadı güzel. Yani aslında bu pizzalarda ne var biliyor musunuz malzeme? Özellikle domatesleri. Yani domatesleri o kadar çok güzel ki. Yani ve ben domatesi, domates sosunu, salçayı vesaire inanılmaz seven bir insanım. O yüzden domateslerinde bir şey var abi bunların. Gerçekten nereye koysalar o domatesin sosu, kokusu buram buram geliyor. Ve şey böyle hani çok kötü deme imkanınız olmuyor yani o derece. Şimdi bruschetta'nın üstündeki domatesi yedim. Gerçekten lezzetli. Yani buradaki malzemeler kaliteli ve lezzetli. Bizde mesela o şeyi tarla domates dediğimiz domateste bulabiliyoruz. Ama yani yine bu kadar güzel olmuyor. Böyle o zaman biz yemeğe devam ediyoruz. Bir sonraki durağımız bakalım neresi olacak? Yemeği yerken kapının önünde sıra oluştu. Bazıları 1,5 saat falan sıra bekledikten sonra yiyebiliyorlarmış orada. Ama 1,5 saat sıra bekleyip o yemeği yeseydim büyük ihtimalle büyük bir hayal kırıklığına uğrardım. O yüzden biz sıra beklemeden yemeğimizi yedik. Yani kötü diyemem ama iyi de diyemem. Böyle arada ortada bazı şeyleri güzel, bazı şeyleri beğenmedim. Mesela çalışanlar biraz bana kapa geldi ve falan böyle hani o tarzda. O yüzden onun da etkisi olmuş olabilir. Çünkü ben öyle şeylerden etkilenirim yani. Güler yüz vesaire falan yoksa ne kadar lezzetli olursa da olsun böyle bir etkiliyor beni. Öyle aklınızda bulunsun. Eğer buraya gelirsiniz böyle vaktiniz varsa burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Sizler de deneyebilirsiniz. Bu arada o gördüklerinizin hepsine 40 euro ödedik. Sadece cash alıyorlarmış bu arada, kredi kartı da geçerli değil. Günaydın, günaydın, günaydın. Roma'daki ikinci günümüz. Bugün bildiğiniz üzere dün de size anlatmıştım. Vatikan'ı geziyoruz, ardından Kolezyum'u geziyoruz, Roma Forum'unu geziyoruz. Bakın otelimiz hemen burada Pantheon Tapınağı'nın hemen yan tarafında. Bakın şu arkamda görmüş olduğunuz Pantheon Tapınağı. Otelimiz de hemen şu kapının içerisinde 3. katta. Artık gezimize başlayabiliriz. Roma ikinci gün gezimiz başlasın. Bakın burayı hiçbir zaman bu kadar boş göremezsiniz bu arada. Şu an sabah çok erken, o yüzden bomboş durumda. Şimdi buradan yavaş yavaş Vatikan'a doğru ilerliyoruz. Yaklaşık bir 10-15 dakika yürüme mesafesinde Vatikan. Pantheon Tapınağı'nı da gezeceğiz arkadaşlar, merak etmeyin. Ama şu an değil, şimdi saat 8'de rezervasyon yaptırmıştık Vatikan için. Oraya doğru gidiyoruz. Yarım saatimiz var. Giderken Piazza Navona'nın önünden geçiyorduk. Dedim ki burayı size de göstereyim. Piazza Navona etrafında böyle oldukça çok fazla kafe, restoran, bar mevcut. Buraya geldiğinizde chill out yapmak istiyorsanız, güzel vakit geçirmek istiyorsanız burada aperollerinizi alıp böyle Piazza Navona'ya bakarak içebilirsiniz. Benim için burası bir keyif yeri, keyif mekanlarıyla dolu. O yüzden buraya geldiğinizde mutlaka burayı görün derim. Zaten en önemli yerlerinden bir tanesi görülecek ama biraz da böyle keyif için gelin aslında buraya demeye çalıştığım o. Keyif yapacaksınız, mutlaka buraya gelin. Bir böyle aperolünüzü için ondan sonra gezinize devam edersiniz.
Roma'da herkesin aynalı kilise olarak bildiği meşhur kiliseye geldim. San Ignazio Kilisesi. Burada aynaya 1 euro atıyorsunuz. Aynanın ışıkları açılıyor ve tavandaki freskleri görebiliyorsunuz aynadan. Böyle bir konsept yaratmışlar burada, öyle diyeyim size. Şimdi hazırsanız gelin burayı birlikte gezelim. Şimdi kilisenin içerisine girdik, sıra bekliyoruz. Şu an tavandaki freskleri böyle görebiliyorsunuz aslında. 1 euro vermesek mi? Burayı tamamen para yerine çevirmişler. Bir tane ayna var şurada. Aynı zamanda bir de şu arkamda gördüğünüz yer var. Bir de kilisenin şurada gördüğünüz ön tarafı var. Orası da hepsi böyle para atıyorsunuz. Işıklar öyle açılıyor. Para atmadığınız sürece ışıklar açılmıyor. Şu arkamda gördüğünüz yerde böyle aslında. Yani normalde rengarenk ışıklar oluyor para attığınızda. Öyle de şimdi gezimize devam ediyoruz. Paramı attım. Ve işte freskler. Bu arada sırayı da verimli kullanmak için ne yaptım biliyor musunuz? Akşama çok güzel bir yere rezervasyon yaptırdım. Şimdi söylemiyorum, oraya gittiğimizde göreceğiz. Ama bu yere bayılacaksınız, bayılacaksınız. Benim en çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Yani yemek yeri. Biliyorsunuz ki yemek olunca bakın hemen yüzüm gülüyor. Şu bu arada içeriye 1 euro verdik, ışıklar falan, ama yani aynasız da çekilebilir. O yüzden gitti 1 euro, gitti 33 lira diyorum. Neyse gezimize devam edelim o zaman. Bu arada Vatikan'ı, müzeleri ve Sistine Şapeli'ni vesaire gezmek için yaklaşık 1 gününüzü net oraya ayırmanız gerekiyor. Yani dolu dolu gezmek istiyorsanız 1 gününüzü yiyor. Haberiniz olsun. Biz kaç saatte, yaklaşık bir 3,5-4 saat gibi bir sürede gezdik ve bazı yerlerine girmedik. Sadece önemli eserlerin olduğu yere girdik. Öyle haberiniz olsun yani. Oraları gezmek istiyorsanız 1 gün net ayırmanız gerekiyor. Otele geçtim, bir sırt çantam vardı. O sırt çantasını odaya bıraktım. Şimdi çıktım ve Leonardo da Vinci'nin eserlerinin sergilendiği müzeye doğru gidiyorum. Saat 3'te oraya rezervasyonumuz vardı gezmek için. Öyle de eğer buraya geldiğinizde dediğim gibi mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Yoksa sıra beklersiniz, belki giremezsiniz vesaire vesaire. Çok fazla kalabalık olduğu için bu taraflar. O yüzden gelmeden önce mutlaka tüm rezervasyonlarınızı, planınızı yapmanız gerekiyor. Aklınızda bulunsun, ya da benim gibi bir Roma Pass almanız gerekiyor. Ama Roma Pass alsanız bile mutlaka rezervasyon yaptırın. Yani online'dan Roma Pass'inizi alıp gelmeden rezervasyonunuzu da yaptırırsanız geldiğinizde buraya tıkır tıkır gezersiniz. Hiç de vakit kaybetmemiş olursunuz. Sabah Vatikan'a gittiğimizde deli gibi sıra vardı. O sırayı hiç beklemeden direkt hemen Roma Pass'le hemen önüne geçtik ve ardından içeriye kolayca girebildik. Roma Pass'in de burada kolaylığını anlıyorsun. Ne pazarladım be Roma Pass'i. Gerçekten sanki ben çıkardım Roma Pass'i, o derece yani. Neyse şimdi hadi devam edelim.
Campo di Fiore'ye geldik. Buranın Türkçe karşılığı çiçek tarlası. Bu etrafındaki çiçeklerden de anlayabileceğiniz üzere burada çok fazla çiçek satıcıları var. Çiçekler satılıyor. Aynı zamanda bir de etrafta restoranlar, barlar, kokteyl barları vesaire bir sürü gezilecek yer var. Bir de tam şu ortaya böyle bir pazar kurmuşlar. Buraya geldiğinizde kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? mutlaka uğramanız gereken yerlerden bir tanesi. Adam bana mı baktı acaba dedim şöyle bir. Öyleli gezimize devam ediyoruz. Bir de hediyelik eşya vesaire falan da almak isterseniz burada makarnalar, baharatlar, işte limoncellolar vesaire hepsi satılıyor. Biraz böyle bizim Eminönü ile normal pazar karışımı gibi bir yer olmuş. Trüflü soslar da var. Trüf mantarları da satılıyor. Küçük böyle şeylerin içerisinde. Fine and you? Bu arkamda görmüş olduğunuz yer 4 Roma Cumhuriyeti tapınağını içeren Largo di Torre Argentina bölgesi. Arkeolojik bir alan. İçeriye biletle girebiliyorsunuz. Kişi başı bilet 15 euroydu. Dedi ki bu biraz fazla, o yüzden girmedik. Burası dediğim gibi 4 Roma Cumhuriyeti tapınağını içeriyor. Aynı zamanda Jules Caesar'ın öldürüldüğü yer olarak da biliniyor. Evet, şimdi Apostoli Bazilikası'na geldik. Buradaki Rönesans dönemi freskleri önemli. Bir de Michelangelo'nun oyduğu mezarlarıyla da meşhur olmuş durumda. Hazırsanız şimdi burayı gezelim.
Biraz dedim ki navigasyonu bırakayım, şöyle Roma'nın sokaklarında kaybolayım. Gerçekten kayboldum. Şöyle uzun ince bir yola girdim. Navigasyondan bakarak öğrendik mi doğru yere gidiyorum ama. Bir anda dedim ne oluyor ve o kadar kalabalıkken tek başıma kaldım. Şimdi öyle bir kalabalık alana çıkıyorum ki inanılmaz. Roma'nın ara sokakları böyle. Yani bazen böyle bir sokakta tek kişi yürürsün, sonra o sokak bir yere çıkar, adım atamazsınız. İnanılmaz. Roma'da bugün Fettuccine Alfredo'nun mucidi olan restorana gidiyoruz. Bakalım tadı nasılmış? Evet, geldim. Siparişlerimi verdim. Şimdi yemeğimi bekliyorum. Bir de bir kadeh beyaz şerbamı söyledim. Aklıma sonradan şey geldi. Acaba enginar kızartması var mı? Bir de onu denemek istiyorum. Buranın bayağı meşhur demişlerdi. Ay tek başıma neler neler yapıyorum ben buralarda. Şimdi makarnanın mucidi Alfredo Delio. Karısı hamileymiş ve yemek yemekte böyle zorlanıyormuş. Karısı yemek yemekte zorlandığı için ona demiş ki ben sana böyle parmesandan, tereyağından oluşan güzel bir yemek yapacağım demiş. Onu yapmış ve Alfredo bu şekilde ortaya çıkmış ve kendi adını vermiş makarnaya. Evet, enginar kızartmamız geldi. Şimdi hemen sizlerle birlikte tadına bakıyoruz. Biraz yağlı, tabii doğal olarak kızartma olduğu için ama aşırı lezzetli bir enginarı var. İnanılmaz. Abi çok iyi. Enginar kızartmasının bu kadar güzel olabileceğini tahmin etmiş miydiniz? Ben tahmin etmedim. Daha önce de denemiştik ama bu şu an yediklerimin arasındaki en iyisi. Bayağı iyi. Bu arada hemen rezervasyonla ilgili size bilgi veriyorum. Buranın sitesine giriyorsunuz, rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz. Orada kredi kartınızı da giriyorsunuz. Eğer gelmeme durumunuz olursa rezervasyonu yaptırdınız, gelmediniz. Sizden belli bir ücret çekiyorlar, rezervasyon ücreti diye. O yüzden kapıda da beklemek istemiyorsanız, paranız da gitmesini istemiyorsanız rezervasyonunuzu yaptırın, gelin yiyin. Ben şu an enginar kızartmasını yedim. Gerçekten çok lezzetliydi. Ardından da makarnamız geliyor. Hazır olun. Şu an tek düşüncem ne biliyor musunuz? Normalde makarnayı masanın kenara getirip böyle peynirlerle karıştırırlar vesaire. Tek olduğum için onu yapmazlarsa çok üzülürüm. Umarım yaparlar. Tell you a brief story about this pasta. It was first invented here in 1914 by a man called Alfredo Delio. And he made this pasta for his wife because she was pregnant and she wasn't able to eat. He invented this pasta, very simple pasta mix with butter and parmesan cheese. Since this time on still the same preparations, the same ingredients, exactly the same way as he used to prepare it 100 years ago. Nice. That's so amazing. Yeah. There you go. Thank you. Enjoy. Korktuğum başıma gelmedi. Makarnamı şovlu teslim ettiler. Şöyle önce biraz fotoğraf çekmek lazım. Markayı temizleyelim. Markada biraz şey olmuş şurada. Bakalım nasılmış.
Bu arada bir tane yapılış videosu izlemiştim. Makarnayı direkt şu şekilde suyun içine attınız ya, hemen suyun içerisinden böyle çekiyorlar. O sırada bu gördüğünüz tabakta bir tereyağı tabakası oluyor. O tereyağı tabakasının üstüne makarnayı çekiyorlar. İlk önce onunla bir karıştırıyorlar. Daha sonra peynirini burada böyle bocalayarak hazırlıyorlar. Tuz ve karabiberi de masaya getiriyorlar. Siz isterseniz ekleyebiliyorsunuz. Hadi bakalım, hazır mıyız? Deniyoruz. Üzerine biraz da karabiber ekledim ben hemen. Şöyle bir kenarda karıştırıp şöyle. Wow, çok iyiyim. Ben böyle biraz ıslak makarnayı severim. Sulu kalmış, bol peynirli. Parmesan zaten bayılırım. İnanılmaz güzel olmuş. Bu arada gelmeden önce yorumlarına baktım. Birkaç böyle kötü yorum da vardı. İşte garsonlar çok kötü davranıyor. Ondan sonra işte lezzeti hani çok abartıldığı kadar vesaire falan değil. Garsonlar gayet kibar. Lezzeti de gayet muazzam. Ben sevdim. Gerçekten bayıldım şu an. Vallahi bir tabak daha yiyebilirim yani. O derece sevdim. Şu kenarda köşede parmesanlar kalıyor. Onların hepsini yemek istiyorum. Asla bırakamam onları. Bu arada bütün makarnayı da sizle birlikte yedik yani. Yalnız biraz bana porsiyonu küçük geldi. Ama gerçekten bir tane daha yenilebilir. Tam diyecektim ki bana hesabı getirin. Adam dedi ki tatlı ister misiniz? Dedim kalbimden vurdum beni. Ne var dedim, tatlı menüyü getirdi. Kendi favorisini söylettirdim vallahi. Sen dedim buradaki en favorin ne? Böyle chocolate ganajlı böyle bir şeyler söyledi. Tamam dedim, getir ne istiyorsan deneyelim dedim. Şimdi o gelecek, bakalım ne geleceğini de bilmiyoruz. Adamın favorisini söyledik resmen. Şu an bir de kameraya karşı tek başıma konuştuğum için insanlar bakıyor, ne yapıyor lan bu çocuk diye. Bir de arada gülüyorum böyle. Ama çok mutlu oldum yani şu anki durumdan. Güzel yemek yedim. Üstüne bir de tatlıyla güzel sonuçlandırırsak mükemmel olacak. Aslında şeyi düşünüyordum. Acaba dedim Pompei'ye gidip ya da Two Sizes'e gidip tiramisu mu denesek diye sizinle birlikte. Çünkü Pompei'deki tiramisu'ya bayılmıştım ama Two Sizes'e hiç denememiştim. Two Size vardı böyle kafamda. Dedim buradan sonra oraya mı gitsek acaba, ne yapsak vesaire diye düşünürken adam bana tatlı fikriyle geldi. Neyse, belli olmaz, biliyorsunuz ki tatlı yediğim zaman asla tatlıya doymuyorum. Tatlıya doymayan bir bünyem olduğu için burada tatlımızı yeriz. Üzerine gider hem Two Size'dan hem de Pompei'den tiramisu'muzu yeriz yani. Sıkıntı değil. Bakalım yarın ne yapacağız, ne edeceğiz, nereleri gezeceğiz. Daha plan yapmadık. Otele bir geçelim. O zaman plan yapacağım. Allah'ım, tatlının güzelliğine bakın. Dırıdırıt. Şimdi bakalım nasılmış adamın favorisi. Vallahi kötü çıkarsa döverim onu. Altı tart hamuru, ganaj, kahveli kreması, üzerinde de karamel. Güzel ama bunda wow olmadım. Evet, günahlarımızın bedeli 60 euro kadar arkadaşlar. Roma'daki en pahalı yemeğim olabilir bu. Yeah. Thank you. Thank you so much for everything.
Evet. O kadar çok yedim ki, o kadar çok doydum ki tatlıya da doydum. Şimdi pompi falan demiştim ama yalan oldu arkadaşlar. Valla odaya gidip yatmalık. Bu kadar yemeğin üstünde ne güzel uyurum ben. Geldiğimizde mekan biraz boştu ama yavaş yavaş dolmaya başladı. O yüzden böyle daha yüksek sesle konuşabiliyorum. Konuşmalarım arada kaybolduğu için dikkat çekmiyorum.